Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker Alişoğlu. Bugünkü videomda sizlere Raid Shadow Legends'ta kullanabileceğiniz ve aslında Raid Shadow Legends'ın içerisinde olsa çok daha kolaylık sağlayacak iki tane araçtan bahsediyor olacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu araçlar sizin de işlevinizi, oyundaki zevkinizi arttırır ve işlerinizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. İsterseniz hep birlikte başlayalım. Şimdi ilk aracımız aslında belki de benim en sevdiğim YouTuber'lardan bir tanesi olan Helhades diye bir arkadaş var. Onun takımının geliştirdiği bir araç ve bu aracın adı da arkadaşlar Raid Optimizer Tool diye geçiyor. Web optimizasyon aracı, sanırım Türkçe'ye çevirecek olursak. Bu araçta oyundaki kalıntılarınızın yerlerini bularak oyunla entegre çalışıyor ve oyundaki kalıntılarınızın yerlerini buluyor. Hangi kahramanlarda hangi kalıntılar var ve seçmiş olduğunuz kahramana belirtmiş olduğunuz istatistikleri girerek o kahramanı elinizdeki mevcut kalıntılarla en iyi optimize edecek şekilde nasıl kurgulayabilirsiniz onu gösteriyor arkadaşlar. Ben oldukça sık bu aracı kullanıyorum ve oldukça memnunum. İsterseniz aracı öncelikli olarak nasıl ve nereden bulabileceğiniz konusunda size bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar şöyle gösteriyorum hemen. Google'a Helhades yazıyorsunuz arkadaşlar ve helhades.com diye sayfa çıkıyor. Bu sayfaya tıklıyorsunuz. Sonrasında ben logout olayım. Burada register var. Kayıt olma. Buraya kayıt olmanız lazım. Hesap oluşturmanız gerekiyor. Bedava olan hesaptan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Raid Optimizer diye bir şey var. Raid Optimizer. Buradan Download Installer diyerek aracı yükleyeceksiniz. Ve aracı yükledikten sonra kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Kurulumunu gerçekleştirmenizle birlikte aracı kullanmaya başlayabileceksiniz. Ama antivirüs programlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Antivirüs programları tarafından bazen engellenebiliyor araç. O yüzden yönetici olarak çalıştır demenizi öneririm arkadaşlar. Raid Optimizer aracını kurduktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle Raid'e girdiğiniz kullanıcı adınızı ve şifrenize basarak Optimizer'ı çalıştırmanız gerekecek arkadaşlar. Şöyle bir arayüz oluşacak. Sonrasında Upload to Website'a bastıktan sonra ben zaten halihazırda basmıştım. Tekrar ekstra ikinci aracı çalıştırmak istemiyorum. Şöyle bir arayüz gelecek arkadaşlar. Şöyle aslında tam olarak karşınıza çıkacak arayüz. Bütün şampiyonlarınızın bulunduğu bir liste karşınıza gelecek. Yani uygulama aslında bir exe dosyası olmasına rağmen web arayüzüne bağlanarak sizin Raid Shadow Legends içerisindeki bütün kahramanlarınızı ve aynı zamanda sahip olduğunuz bütün kalıntılarınızı listeleyebilen bir uygulama. Uygulamanın öncelikli olarak çalıştırmadan önce arayüzünde neler var onlardan bahsedeyim. Buradan istediğiniz grup versiyonu seçebiliyorsunuz. Sancak lordları, yüksek harfler. Hangi gruptaki kahramanlarınızı görmek istiyorsanız onu gösterebiliyorsunuz. Hangi affinity'ye bakacaksanız işte sihir affinitesi mi, güç mü, ruh mu, hiçlik mi bunları görebileceğiniz. Aynı zamanda rol olarak atak, defense, sağlık ve destek olarak da sıralayabiliyorsunuz. Eğer ki bir kahramanınızı maksimum seviyede donattığınızı düşünüyorsanız o kahramanınızı kilitliyorsunuz arkadaşlar ve o kahramanınızın artık içerisindeki mesela Cupidus'u örnek alalım. Cupidus'un içerisindeki bu kalıntıları herhangi bir şekilde artık tool görmüyor ve Cupidus'taki bu kalıntıları başka bir kahraman için kullanmamanızı sağlıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği de var. Araç sadece kilitsiz olan kahramanlardaki kalıntıları ve boşta olan kalıntıları arayabiliyor arkadaşlar. Şimdi örnek bir deneme yapacağım sizin için. Ugo çıkmıştı bana en son. Ugo'dan örnekten gidelim.
Mesela Urgo arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda hiçbir kalıntısı yok. Zaten şu anda daha level 24. Level 60'lamadım bile henüz. Örneğin şu anda level 24'te 17.000 hakkı varken level 60'ta 24.759 ham hakkının olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bildiğiniz üzere bir destek hero'su. Optimize Artifacts diyorsunuz arkadaşlar. Optimizer kısmı önemli arkadaşlar. Optimizer'da oyun ilk defa aracı kurduğunuzda Improved Brute Force'la başlıyor aslında oyun. Ama ben GPU Assisted kullanıyorum. GPU Assisted bu tool'un çok daha iyi çalışmasını sağlıyor ama bilgisayarınızı bayağı yavaşlatıyor arkadaşlar. Çünkü ekran kartı üzerinden arama yapıyor. Daha gelişmiş bir arama sunuyor ve daha spesifik sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Improved Brute Force ise daha hızlı aramayı yapmanızı sağlıyor ama en iyi aramayı bulamayabilir arkadaşlar. O yüzden ekran kartı iyi olan arkadaşlar için kesinlikle ama kesinlikle GPU Assisted'ı kullanmalarını öneririm. Şimdi burada presets'ler var. Benim önceden belirlediğim birkaç tane presets var. Hell Hades'in koyduğu presets'ler var. Örnek veriyorum. Cold Heart için belirlemiş olduğu presets'ler vardı. Onu Input'tan görebiliyorsunuz. İşte Cold Heart için eğer Cold Heart soğuk kalp kullanacaksanız sistem size otomatik sağlığı 32.000 ayarlıyor, hızı 170 yapıyor, crit şansı 70 yapıyor, minimumda crit hasarını 100 yapıyor, isabeti de 210 yapıyor arkadaşlar. Buna uygun olarak da importance'ı önemlilik derecesinde belirlemiş oluyorsunuz. Eğer önemlilik derecesini ne kadar arttırırsanız o kısma yönelik daha fazla kalıntı veya alt istatistik bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu destek hero'su olduğu için ve isabet de gerektiren bir hero. Hız ve isabet kasmamız gerekecek aslında bu hero için. Şimdi Optimizer'dan GPU Assisted'ı seçtik. Sonrasında Stats'a geldik. Bu GPU Assisted'ı seçtiğinizde iki farklı ekran daha geliyor arkadaşlar. Bir High Score ekranı, az önceki ekranla aynı. Bir de en yüksek hasar ekranı. Ben bu ekranı çok seviyorum. Buraya mesela hızınızı belirliyorsunuz. 175 yapıyorsunuz. Sonrasında hiçbir set seçmezseniz zaten herhangi bir seti kullanabilir anlamına geliyor. Veya buradan işte zalim setini seçebilirsiniz. Eğer saldırı hero'suyla ilgili düzenleme yapıyorsanız. Destek hero'larında ben olmazsa olmaz tabii ki acımasız set. Ama Relentless setiniz yoksa en iyi seçip kalıntılarınızdaki maksimum alt istatistikleri bulmaya çalıştığı için araç. O yüzden buraya istediğiniz istatistikleri yazıp sonrasında arama tuşuna, optimize tuşuna basmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi Urgo aynı zamanda arenalarda da kullanılıyor. O yüzden direncinin de yüksek olması önemli. Ben şimdi buraya hız olarak 240 giriyorum deneme amaçlı. Accuracy'yi de arkadaşlar 350 giriyorum arenada kullanılması için. Hıza daha çok önem versin istediğim için. Ya bunu son seviyeye getirmenizle 2'ye getirmeniz arasında bu arada bir arkadaşlar fark yok. Önemli olan isabetten yukarıda olması. Eğer hızınız daha önemliyse. Direnci de arkadaşlar 200 seçiyorum. Onu da bir yaptım. İsabeti de bir yaptım. Sonrasında Optimize tuşuna basıyorum. Başlaya basıyorum ve aracın bize ilgili kalıntıları bulmasını bekliyorum. Şu anda tabii bütün kalıntılarım neredeyse dolu güzel kalıntılarım. O yüzden sanırım herhangi bir kalıntı bulamayacak. O yüzden şimdi istatistikleri değiştireceğim. Bulamadı. Çünkü çok yüksek girdim. İsabeti 300'e düşürüyorum arkadaşlar. Hızı da 230'a düşürüyorum şimdilik. Gördüğünüz üzere buldu arkadaşlar mevcut kanıtlarımla. Kanıtı şu anda sıkıntısı yaşadığım için bayağı bir sürü kahramanım boşta. Level 60'lamama rağmen hala dizmem gereken bir sürü kahramanım var. Şimdi bunlar gördüğünüz üzere bazılarında arkadaşlar aşağısında fotoğraf görüyorsunuz. Bir kahramanda olduğunu gösteriyor. Bazılarında ise fotoğraf yok. Bu da boşta, yani sizin envanterinizde olduğunu gösteriyor. Yüzük niye bulamadı onu anlamadım ama normalde yüzük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kalıntımız bizim neredeymiş? Pesitilus'taymış. Hız kalıntımız. Gnarhorn'da, Talia'da ve bu iki kalıntımız da envanterin içerisinde. Sonrasında arkadaşlar oyuna geliyorsunuz. Oyunu açtım arkadaşlar. Urgo'ya geliyorum. Yüzük de var aslında bayağı da. Niye bulmadı az önce? Açıkçası anlamadım.
önemli değil. Mesela ben kendim koyacağım şimdilik. Şimdi tekrardan tool'umuza gelecek olursak, tool'umuz demişti ki bize Magueli'den al bir tanesini, Gnahol'dan al ve gördüğünüz üzere canlı olarak da güncelliyor. Bir değişiklik varsa eğer ki Wait oyununuzda. Şimdi Talia'dan Divine Speed'i al diyor. Equip'ten Divine Speed, ilahi hıza geliyorsunuz. Talia'yı seçiyorsunuz ve Equip deyip Ugo'nuza yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve size sonrasında olacak istatistikleri de gösteriyor. Tabii ki bu level 60 istatistikleri. Kesinlikle hani yanlış anlaşılma olmaması açısından söylüyorum size. Şimdi tamamdır. Hero'muz hazır. Desteğimizi de işaretleyelim. Destek hero'su olduğunu. Bütün skill'lerimizi Decrease Defense, Block Buff. Henüz kitaplamadığım için zaten hiçbir açık değil. Heal Reduction olacak şekilde bütün isabet gerektiren özellikleri size sağlayacak. Şu anda mevcut durumda 300 isabeti var. Ama bunu 16'ya çıkartırsanız artı 30 daha gelecek. 34 daha gelecek. 334'e çıkacak. Gördüğünüz üzere aracımız arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Sonrasında Leave Refresh diyorsunuz. Leave Refresh dedikten sonra şimdi bu tarafta göreceksiniz bütün boşlar dolacak. Bizim doldurduğumuz şekilde. Ve arkadaşlar burada bir sürü seçenek çıkıyor. Size alternatifleri sunuyor araç güzel bir şekilde. İşte hızı 237 iken efendime söyleyeyim gücü 44.000'de ama biz işte hızını çok 240 yapmak istiyorsak bunu kullanmamız gerekecek. İşte Cupidus'u bozacağız. Pestulus'u bozacağız. Zaten Pestulus'u bozduk. Bu şekilde size araç arkadaşlar öneride bulunuyor ve gördüğünüz üzere son istatistikleri, son kalıntıları da dizdiğimiz şekilde görmüş oluyoruz bu tarafta. Ugo'muz hazır. Aynı şekilde arkadaşlar bir tane de atak hero'su için yüksek hasar nasıl oluşturabilirsiniz? Onunla alakalı bahsetmek istiyorum örnek olarak. Örneğin en çok kullandığım Blender dediğimiz ekiplerden Skull Crown var. Kafatası tacı. Bu kafatası tacını şu anda ben sersemletme seti mevcut kendisinde. Bende bu arada 3 tane kafatası tacı var. 2 tanesi zaten Blender olarak tanımlamıştım. Eğer ben üçüncüyü de Blender yapmak istiyorsam veya hız ağırlıklı hasar hero'su olarak arenalarda kullanacaksam kendisini seçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2 tanesi level 60, bir tanesi level 53. Optimize Artifacts diyeceğim. Buradan hızı ellemeyeceğim. İsterseniz buradan setlerden herhangi bir özel set kullanmak istiyorsanız mesela örneğin Savage set kullanacaksınız. Savage seti kullanın elinizdeki. En iyi biliyorsunuz atak hero'larına gidecek set zalim setidir arkadaşlar. Yani Savage. Onu kullanmanızı öneririm. Sonrasında Highest Damage'i seçin. Hızını diyelim ki belli seviyelerde tutmak istiyorsunuz. O zaman hızına 175 ya da işte 200, 250 ne kadar hız vermek istiyorsanız onu belirlemeniz gerekiyor. Tabii kalıntılarınızın da envanterde bulunması gerekiyor. Optimize'a basıyorsunuz. Start diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında size olabilecek en iyi araç gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elimdeki mevcut zalim setlerle kurabileceğim kahramanım 4.4K ataklı, aynı zamanda 100 crit rate'li, minimum 100 crit rate arıyorum zaten ben. Şuraya 100 demem lazım aynı zamanda. Çünkü 100'ün altında sıkıntı yaşarız. Bir daha baştan başlayalım isterseniz. İşte 102 crit rate, 175 hız, 171 crit damage. Tabi bu crit damage'i olabildiğince 250 ve 300'lere yakınlaştırırsanız zalim setiyle zaten arenada Allah'lık bir hero'nuz olmuş olur arkadaşlar. 5.5K atak, 250 crit damage bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ben bunu sersemletme olarak biraz daha destek hero'su şeklinde tanımladım. Grup savaşlarında kullanmak için veya sürekli alan vurduğundan dolayı Kıyamet Kulesi'nde temizlenmesi gereken dalgalarda kullanmak için bu şekilde tasarlamıştım. Bozmayacağım şimdi ama bu şekilde yine kahramanımızı dizebilirsiniz arkadaşlar. Şu alt tarafta gördüğünüz kafatası tacı 3 tane 4 tane olduğu vakit hangisinin olduğunu anlayamıyorsunuz. O yüzden istatistiklerine bakmanız lazım. Hangi kafatası tacından bahsettiğinden. Şu anda açık olan, kilidi açık olan tek kafatası tacı bu olduğundan dolayı zaten kendisinin üzerindeki kalıntıları gösteriyor size araç. Olabilecek zaten en iyi kalıntıları koymuşum kendisine mevcut durumda. Görüyorsunuz. Hani sersemletme seti olmasına rağmen 4.3K atak, 100 crit rate, 180 crit damage.
Zalim setiyle de çok benzer istatistikler yakalıyoruz arkadaşlar. Hell Hades Raid optimizasyon aracımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi benim son zamanlarda yeni keşfettiğim diğer bir araçtan bahsetmek istiyorum. RSL Helper. Bu da muhteşem bir araç. Bu araç özellikle çok güçlü. Raid oynayan tüm arkadaşların bu aracı olmazsa olmaz bir şekilde bilgisayarlarına koyacaklarına inanıyorum. Araçta otoklik özelliği var arkadaşlar. Bu aracı kuran arkadaş da aynı zamanda kendisine de teşekkür ederiz böyle bir araç oluşturduğu için. Farbstoff RSL diye geçiyor ismi. Bu arkadaş da aynı şekilde YouTuber, Almancı bir arkadaş. Bu aracı geliştirmiş. Araçta yok diyebilirim. Yani Raid Optimizer'daki kalıntı arama özelliği dışında ve Deadwood Jedi'ın sunduğu Clan Boss simülasyon dışında ki onu bile koymuş buraya aslında. Ben o kısmı henüz incelemedim çünkü hala Deadwood Jedi'ın kurmuş olduğu Clan Boss uygulamasını kullanıyorum. O uygulamayla da ilgili eğer isterseniz Deadwood Jedi'ın Clan Boss uygulaması ile ilgili de bilgiler verebilirim size. Uygulamamızı en başta size açılımını göstereyim. Uygulamanızı internetten indirdikten sonra uygulamaya güvenip güvenmeyeceğinizi soracak bilgisayar. Güvendiğinizi belirtmeniz lazım ve yönetici olarak çalıştır demeniz lazım arkadaşlar ki uygulamayı kurabilin. Şöyle bir uygulama RSL Helper. Basıyorsunuz. Raid'in de bu arada uygulamayı açmadan önce kesinlikle ama kesinlikle açık oluyor olması lazım arkadaşlar. Bütün bilgileri oyundan çekiyor araç. Ve sonrasında uygulamayı açtıktan hemen sonra arkadaşlar bir tane savaş yapmanız lazım. Sonrasında en son yaptığınız, en son kullandığınız hero'ları özellikleriyle, ustalıklarıyla, kitaplı olup olmadığıyla, bilgisi de dahil olmak üzere, hatta kalıntı bilgisi de dahil olmak üzere size burada gösteriyor arkadaşlar. Diyelim ki siz Raid'de Clan Boss yapıyorsunuz. Bütün kahramanlarınıza bakmak istiyorsunuz. Bu uygulama üzerinden tüm kahramanlarınızı arayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu anda uygulamada bir sıkıntı var çözemediğim bir şekilde. Şöyle ki normalde bu karakterin yanında sağ tarafta kalıntılarını da gösteriyor. Ama şu anda bir bug oluşmuş sanırım. Şu anda göstermiyor. Belki bilgisayarı yeniden başlatıp Raid'i de yeniden başlatırsam belki düzelecek sorun. Ama muhtemelen siz uygulamayı indirdiğinizde uygulama sürekli bu arada güncelleniyor. Update ediyor yönetici. O yüzden uygulamada bug'lar olduğunda bunu güncelleyeceklerdir. Seferi gerçekleştirmek için kafatası tacını kullanıyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere kafatası tacının ustalığı mevcut. İşte burada arenadan gelen, büyük salondan gelen, hatta kalıntılardan gelen tüm kısımları da görebiliyorsunuz ama kalıntı kısmı şu anda gözükmediği için 0 diye gözüküyor arkadaşlar. Ben eskiden manuel internetten bulduğum otoklik uygulamasını kullanıyordum. Manuel olarak yazılmış bir uygulamaydı. Kodunu koyuyorsunuz bilgisayarınıza ve açıyorsunuz. Enerjinizi de gerekli seviyeye getirip işte ustalık kasıyorsunuz veya zindan yapıyorsunuz. İşte ejderdir, örümcektir, buzdur, ateştir veya minotor ustalık dediğim yer. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu uygulama daha kompleks ve daha farklı özellikleri de var. Nedir bunlar? Mesela otosel kısmı var arkadaşlar. Setup otosele basıp işte hangi kalıntıları satması gerektiğini, otomatik satıyor bu arada. Hangi kalıntıları tutması gerektiğini buradan işaretliyorsunuz arkadaşlar. Otoklik'e gelecek olursak örneğin bir zindanda yapacaksınız. Örneğin örümcek yapacaksınız. Daha hızlı biteceği için ben örümcek göstereceğim size. Ekibiniz hazır. Buradan Count of Fans diyorsunuz veya sefer yapacaksanız da bütün karakterleriniz Max XP'ye erişene kadar işaretlerseniz bu kısmı elleyemeyeceksiniz arkadaşlar ve Max XP olana kadar mesela buradaki 3 yıldızlı olan karakterlerimiz 30 seviyesini görene kadar bu seferi yapmaya devam edecek uygulamanız. Auto Refill de çok güzel bir özellik. Auto Refill de neyi sağlıyor? Eğer ki enerjiniz biterse otomatik olarak taş satıp enerji almanızı sağlıyor arkadaşlar. Autosell Artifacts'i de Setup Autosell'e göre işaretleyip devam edebiliyorsunuz. FPS Settings'e birazdan geleceğim. Run'a bastığınız anda arkadaşlar otomatik mesela gördüğünüz üzere ben hiçbir şekilde Raid'i ellemedim. Burada oyun kendi kendine başladı arkadaşlar. 2'ye düştü hemen sayı. Bu bitecek. Ben size örnek olması açısından 3 tane savaş yapacağım. Zaten 10 ile 20 saniye arasında sürüyor örümcek bende. Bakın hemen 1'e düştü sayı. Otomatik tekrar başlattı. Ve eğer ki belirlediğim kriterlerde kalıntı olsaydı onu da satıyor olacaktı araç. Çok güzel bir araç arkadaşlar. İsterseniz bütün savaşlar bittikten sonra bilgisayarınızı kapatmak istiyorsanız ya da uygulamayı kapatmak istiyorsanız When Finish Shutdown'u basabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, son savaşı da gerçekleştireceğiz ve size otoklik ile ilgili anlatmak istediğim kısmı tamamlamış olacağım. Uygulamada birden fazla özellik var. Her birinin üzerinden tek tek elimden geldiğince geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Biraz dediğim gibi hem gelişmiş hem de güzel bir uygulama. Raid oynayan arkadaşların, özellikle ileri seviyelerdeki arkadaşların kullanacağını ve kullanırken de inanılmaz rahatlık sağlayacağını onlara düşünüyorum. Böyle aynı zamanda savaş da bittiğinde uyarı da veriyor size. Çok güzel bence bu özellik. O yüzden bu kısmı oldukça fazla kullanacaksınız. En güzel özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar kalıntı geliştirmeyi çok kolay hale getirmiş. Nedir o? Örneğin mesela bu Mauli'de crit hasarı %42 veren bir tane eldiven varmış arkadaşlar. Ben bu eldiveni 16 yapmak istiyorsam yaklaşık 2-3 dakika beklemem gerekirdi. Şimdi ben size mesela bunu, gümüş yetmeyecek buna muhtemelen ama şöyle göstereyim. Bir tane upgrade level 1 diyelim. Şimdi mesela buradan bayağı bir uzun bir süre bekleyeceğim. Buradan FPS settings denilen kısım var arkadaşlar. FPS ayarları. Nedir FPS? Frame per second. İşte arkadaki arayüzün çalışma hızından bahsediyor. Bunu 10'a getirdiğim anda ben hızlı dönmeye başlayacak bu. Gördüğünüz üzere 13. seviye hızlı geldi. Bir tane daha güçlendirelim. Evet. Bakın gümüş azalıyor. Hızlı bir şekilde 14'ü bulana kadar devam edecek. Sonrasında oyunda kullandığınız FPS'ye tekrardan bu tarafı geri getirmeniz gerekiyor ki arkadaşlar uygulamayla oyunumuz arasındaki senkronizasyonda problem olmasın. Bu özellikle işte gümüşü çok fazla olup gümüş etkinliğinde hızlı bir şekilde etkinlik puanı kazanmak isteyen ve kalıntılarını hızlı bir şekilde arttırmak isteyen tüm arkadaşlar için kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Frame per second'ı da seçeneklerden frame word limit kısmında görebiliyorsunuz. Ben şu anda 60 FPS'yi kullanıyormuşum. O yüzden buradaki kısmı da 60 olarak işaretliyorum. Eğer ona getirdiğim anda 6 kat hızlı bir şekilde kalıntıları güçlendiriyor olacaktır. O yüzden bekleme derdine artık kalıntılarda son veriyor bu uygulama. Clan Boss Simulator kısmını açıkçası ben kullanmadım arkadaşlar. Dediğim gibi Deadwood Jedi Clan Boss Simulator'da açmış bir arkadaş. Ben onun uygulamasını kullanmaya devam ediyorum. Bu kısmı daha henüz inceleme fırsatım olmadı. Ama inceledikten sonra bu kısımla ilgili de ayrıca bir video çekerim isterseniz. Araçlar kısmı da arkadaşlar özellikle tekliflerle alakalı, oyundaki tekliflerle alakalı size teklifin ne kadar iyi bir teklif olup olmadığı konusunda bilgi veriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şu anda mesela satılan paketler. Şu anda 10x etkinliği var aynı anda. 24 taş satılıyor. Bu arada Euro'dan doları işaretliyorsunuz. Dolar çünkü. Buraya da 60 dolar yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada teklifin 2,5 katsa çok iyi bir teklif olduğundan bahsediyor. Eğer ki ben bunu şimdi mesela Grid Deal Mix için deneyelim bir de. 50 tane reset diyorsunuz arkadaşlar. 50 diyorsunuz buraya. Buraya 100 tane içki diyorsunuz. 1 milyon da gümüş, 1,5 milyon da gümüşü seçiyorsunuz arkadaşlar. Teklif gerçekten çöp bir teklif. 0,79 puanı var. Hatta normalde bu gidip şuradan paketleri alsanız daha uyguna geliyor. O yüzden hiç bakmanın bile anlamı yok. Bu şekilde eğer ki oyuna para harcamak istiyorsanız, paketlerin ne kadar iyi olduğunu anlamak istiyorsanız bu araçlar kısmını kullanabilirsiniz. Diğer güzel bir özellik de arkadaşlar Arena'da özellikle veya işte Clan Boss'un işte Ultra Nightmare'inde yanlış hatırlamıyorsam Clan Boss'un direnci 225'ti diye hatırlıyorum. Burada eğer ki ekibinizdeki kişinin isabeti sıfırsa %3,19 ihtimalle debuff'ı veriyor Clan Boss'a. Bunu o yüzden olabildiğince yakın tutuyorsunuz arkadaşlar. Maksimum bu arada 1000 de verseniz %96 kısım iyidir. Yaklaşık işte %10 fazlası karşıdaki rakibin direncinden %10 fazlası iyidir. Debuff'ı karşı tarafa vurmak için 1000 bile verseniz zaten %97'nin üstüne çıkmıyor. 5000 bile olsa bu bir şey değişmiyor arkadaşlar. %100 diye bir ihtimal yok oyunda gördüğünüz üzere. Bu da karşıdaki dirence yönelik ne kadar isabet geliştirmeniz gerektiğini veya ne kadar isabeti varsa ne kadar direnç arena için tam tersi olacak şekilde onu gösteriyor. Buradan da hasar hesap makinesi. Bu biraz daha basit bir uygulama. Zaten bunu kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki ekibinizde örnek veriyorum. Astrolon'u örnek alalım. Astrolon'un şu anda ATK'sı 4887 imiş. Kritik hasarı da 228. Maksimum vurabileceği miktarda 16.029 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Alt tarafa işte bir de şeye bakalım şimdi. Ithos'a bakalım. Ithos içinde
Tabii buradaki diğer kriterleri göz önünde bulundurmuyor arkadaşlar. 16.000 bu örneğin zalim gibi defans yok sayma veya karşı tarafın da defansına da bağlı olarak ne kadar vuracağı tabii ki muamma. Tam olarak bunu hesaplayabilmeniz zaten mümkün değil. 294, 20.614. Bu Itos benim zaten en güçlü ATK hero'm. %300'e yakın kritik hasarı var. Böyle bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir karşılaştırma fırsatı sağlıyor size. Champion Index kısmı da arkadaşlar elinizdeki tüm şampiyonları, kimde ne buff var, kim ne buff atıyor ve ne kadar ATK'sı, HP'si var kalıntılarıyla birlikte gösteriyor arkadaşlar. Ama şu anda kalıntılarda bir bug var söylediğim gibi size. Çift tıklayınca açıyor. Mesela bu kraliyet avcısı. Burada ne kadar istatistiklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Ustalığını düzgün bir şekilde gösteriyor ama kalıntı kısmı nedense gelmemiş. Bir RSL Helper'ı tekrar açalım. Before wait dedi. Özür diliyorum o yüzden sizden. Şimdi tekrardan bu kısmı bilmiyordum açıkçası. Şimdi event tracker'ın doğru çalışıp çalışmadığını veya bug olup olmadığını anlayacağız. Evet. Bu uygulamayı bastığınız anda otomatik raid'i açtı arkadaşlar. Event tracker açıldı şimdi. Evet, burada ne kadar puanınız olduğunu gösteriyor. Çok güzel açıkçası. Kaç tane puanda hangi ödülü aldığınızı gösteriyor burada. Aslında buradan da görebiliyorsunuz ama oyuna girmeden de görmenizi sağlıyor işte. Şu anda geldi işte arkadaşlar. Demek ki önce RSL Helper açmam gerekiyormuş. Kusura bakmayın yanlış bir bilgi verdiğim için. Ama neyse düzeltmiş olduk. Böylece buradan ekibinizdeki kahramanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere kalıntıları. Shard Tracker güzel. Burada merhamet sisteminin de gelmesiyle birlikte en son hangi kahramanı açtığınızı, kaç tane taş açtığınızı gösteriyor uygulama. Bence güzel açıkçası. En son aldığınız epik kahramanı ve efsanevi kahramanı da gösteriyor. Diğer bir kısmımızda bu kısmı ayarlar kısmını çok fazla değiştirmenize gerek yok. Eğer ki Play.View'u uygulamayı bulamıyorsa buradan ilgili uygulamanın yolunu dosyadan belirtip işte Play.View nerede kuruluysa bilgisayarınızda o kısmı buraya yapıştırıp setpad diyorsunuz arkadaşlar ama genelde uygulamanızda herhangi bir problem olmadığı müddetçe zaten size gösteriyor olacak. RSL Helper ile ilgili de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorununuz veya yorumunuz varsa lütfen dediğim gibi yorumlar kısmına hem RSL Helper ile ilgili hem de Helhades'in Optimizer aracıyla alakalı yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın diliyorum. Bakın ben öksürüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bu korona illetinden hepimiz aşı olana kadar ülkemizde maalesef maskemize, mesafemize dikkat etmemiz gerekecek. O konuda sizlerden de hassasiyet bekliyorum. Bir sonraki videoma kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.